Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde Temmuz ayında işsizlik oranı %10,6'dan %12 seviyesine yükseldi. İstihdam oranındaki artışa karşılık iş gücüne katılım oranında da daha güçlü artış işsizlik oranını tekrardan yükselmesine neden oldu. Borsa İstanbul 100 endeksi küresel borsalara ayak uydurarak düşerken bankacılık sektörü hisselerindeki satışın ağırlık kazandığını gördük. Fed'in tahvil alım programını azaltılmına yani tapering sürecine başlayacağına özellikle bankacılık ve sanayi şirketlerini yakından takip ediyorum. Cuma günü Borsa İstanbul 100 endeksi %0,96'lık değer kaybı ile günü 1438 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi ise 11 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %1,21 ile bilişim sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %1,97 ile iletişim sektörü oldu. Bankacılık endeksi de %1,54 ile değer kaybedenler arasındayken dolar Türk lirası kuruna baktığımızda dolar endeksinin tekrardan güç kazanmasıyla Cuma günü yükselişini sürdürdü. Borsa İstanbul 100 endeksinde 1466 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısının devam edeceğini, dolar Türk lirası kurunda da 8,29 ila 8,60 bandında hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Bugün yurt içerisinde önemli veri akışlarını yakından takip ediyorum. Temmuz ayına ait gelecek cari denge verisinin 570 milyon dolar açık vermesi beklenirken bu yıl otomotivde ve altın ithalatındaki görülen yavaşlamanın cari açık üzerinde pozitif etkisinin sürdüğünü, cari açıkta beklenildiği kadar iyileşmeyi de göremedik. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu son çeyrekte cari fazla vereceğimizi söylese de küresel bazda yaşanacak eğilimler cari açıkta beklenilen kadar iyileşme görmemize neden olmayabilir. Bunun dışında büyüme tarafını etkileyen ana unsur da sanayi üretiminin %15,1 açıklanması bekleniliyor. Büyüme kompozisyonuna baktığımızda Türkiye'nin 3. çeyrekte de kayda değer bir büyüme yapacağını söyleyebilirim. Ancak büyümenin genele yayılması istenilen refah seviyesinin yakalamasını zorlaştırdığını da vurgulamak istiyorum. Yine büyüme tarafını etkileyecek aylık ve yıllık bazda perakende satışlar verisini de yakından takipteyim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda üfe beklentilerin üzerinde 0,7 olarak açıklanırken yıllık üfe benzer bir şekilde beklentilerin üzerinde %8,3 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe 2008 krizi öncesi seviyelerine doğru yaklaşırken oldukça tehlikeli bir hal almaya başladı. Çünkü şu an için herhangi bir düşüşün söz konusu olmaması tüfeği etkileyerek ileride beklenilenden daha kalıcı bir enflasyona sebep olabileceğini, Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda çekirdek üfenin beklentiler üzerinde %0,6 olarak açıklanması, yıllık çekirdek üfeye benzer bir şekilde beklentilerin üzerinde %6,7 olarak gerçekleşmesi
üfedeki bu yükselişin teperinge bizi adım adım yaklaştırdığını da söylemek istiyorum. Üfede görülen bu yükselişin ardından dolar endeksinde de değer kazançları görülürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin de tekrardan %1,34 seviyesine yükseldiğini ve bu sabah itibariyle yine bu seviyelerden işlem gördüğünü görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizlerinde daha önce vurguladığım gibi %1,37 seviyesi belirleyici bir seviye olmasını sürdürürken eğer bu seviye kırılır ise doların küresel bazda daha fazla güçleneceği bir yapıya doğru geçebiliriz. Aynı zamanda altında da düşüş beklentimi sürdürürken altındaki düşüşlerin sertleşebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,37 seviyesinin üstüne atması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Demokrat senatörlerin Başkan Joe Biden'ın 3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki harcama paketine muhalefetleri de sürerken Senatör Joe Manchin Biden'ın harcama planına destek veremeyeceğini söylerken Amerika Birleşik Devletleri'nde de Demokrat Partili senatörler kurumlar vergisinin %21'den %26,5 seviyesine çıkarılmasını içeren bir plan önermeyi değerlendirdiklerini belirtirken gelen haberlerin ve üfe verilerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri endekslerinde tapering gerginliğinin devam etmesi endekslerde de düşüşün hızlandığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Cuma günü de satıcılı bir seyirde kapatarak 4 gün üst üste düşüş kaydetmiş oldu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakin. Gözler 22 Eylül'de yapılacak olan Fed toplantısı öncesi son enflasyon verilerine çevrilmişken yarın gelecek enflasyon verileri bir miktar beklentilerin üzerinde kalabilir. Piyasanın buna nasıl tepki vereceğini de yakından takip ediyorum. Her güçlü gelen veri bizi taperinge bir adım daha yaklaştıracakken doların küresel bazda güçlenmesini de sağlayacağını düşünüyorum. Euro bölgesinde ise Cuma günü Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dolar endeksinin güçlenmesinin ardından Euro dolar paritesindeki düşüşlerin devamı görülürken yükselişlerin satış fiyatını olduğu bir kez daha da vurgulamak isterim. Euro Türk lirasında 10,05 bölgesi önemini korurken bu seviyenin altında şu an için hala satış baskısı hakimken şayet 10,05 seviyesinin üzerine çıkarsak alıcılı bir piyasanın ağırlık kazandığını görebiliriz. Avrupa borsaları Cuma gününü İngiltere hariç düşüşle kapatırken hem geçen hafta içi Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen mesajlar hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verileri sonrası Fed'in tapering'e bir adım daha yaklaşması Avrupa borsalarında satışı destekleyen unsur olarak karşımıza çıktı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerden pozitif ayrışarak 310 bin kişi olarak açıklanırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrasında döviz kurunda yukarı yönlü hareketlerin oluştuğunu gördük. Bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisini yakından takip ederken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,55 ve 8,58 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim
önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,44 ve 8,38 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası tarafından politika faizinde değişikliğe gidilmedi, ancak varlık alım programında ılımlı bir yavaşlama döneminin başladığını söyleyebilirim. Avrupa bölgesi beklentinin üzerinde, ikinci çeyrekte yıllık bazda %14,3 büyüme gerçekleştirirken çeyreklikte büyüme oranı ise %2,2 olarak gerçekleşti. Euro bölgesinde yatırımcı güveni beklentilere paralel bir şekilde 19,6 seviyesine açıklanırken bir önceki aya göre de düşüş gösterdiğini söylemek isterim. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,05 ve 10,10 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 9,95 ve 9,90 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise bu hafta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bölgesi enflasyon verisini yakından takip ederken Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bırakması, varlık alım programında da ılımlı bir yavaşlama dönemine geçmesini hep birlikte görmüş olduk. Tahminlerde de değişikliğe giden banka yıl sonu büyüme oranını %4,6'dan %5'e yükseltti. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı en düşük seviyesine gerilerken işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 310.000 kişi olarak açıklandı. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1825 ve 1,1845 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 1,1770 ve 1,1750 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.